Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli tavuk köftesi yapacağız. Tavuk köftesi tarifim için 3 adet tavuk göğsü kullanacağım. Tavuk göğüslerini şöyle irice parçalar halinde bölelim. Tavuk göğüs etlerini tavuk kıyması haline getirmek için bir mutfak robotu kullanacağım arkadaşlar. Mutfak robotuna tavuk etlerimi yerleştirerek çekiyorum. Tavuk etimiz şöyle iyice parçalanana kadar birkaç kez karıştırarak çekmeye devam edelim. Tavuk köftesi tarifim çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Özellikle çocuklarınızın beğeneceği bu tarif için kullandığım tüm malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tavuk kıymasını şöyle güzelce yoğurabileceğim uygun bir kabın içerisine alıyorum. Mutfak robotumuza şöyle büyük bir baş kuru soğanı irice parçalar halinde doğrayalım. 2 diş de sarımsak ilave ederek soğan ve sarımsağı robottan geçirerek iyice çekilmesini sağlayalım. Soğan ve sarımsağı mümkün olduğunca ince kıyarsanız köftenin içerisinde görünmez arkadaşlar. Görünüm açısından çok daha güzel olacaktır. Robottan geçirdiğimiz soğan ve sarımsağı da tavuk kıymasının üzerine ilave edelim. Tavuk köftesine 1 çay bardağı galeta unu ilave edelim. Yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı da kırmızı pul biber ilave edelim. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğim arkadaşlar. Tuz miktarı benim için yeterli ama damak zevkinize göre miktarını artırıp azaltabilirsiniz. 1 adet de yumurta ilave ettiğimiz tavuk köftemize 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ederek karıştıralım. Tüm malzemeler birbirine iyice geçene kadar tavuk köftemizin harcını iyice yoğuralım. Tavuk köftesinin harcı çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi çok yakışacağını düşündüğümden dolayı içerisine 1 tatlı kaşığı da kekik ilave ederek yoğurmaya devam edeceğim. Dilerseniz minik bir demet maydanozu da ince doğrayarak bu köfte harcına ilave edebilirsiniz. Gelelim köftelerimize şekil vermeye. Köfte harcımızdan ceviz büyüklüğünde bir parça koparalım. Elimizle yuvarlayarak hafifçe bastıralım ve klasik köfte şeklini vererek uygun bir tabağın içerisine dizelim. Köftelerimizin kalınlığı çok ince de olmayacak, çok kalın da olmayacak arkadaşlar. Kalın olursa içi pişmeyebilir. Eğer ince olursa da çok kuruyabilir pişerken. Bu nedenle orta kalınlıkta olmasına dikkat edelim. Tabii köftelerinizi dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben klasik yuvarlak şekilde yapmayı tercih ettim. Köftelerimiz hazır oldu arkadaşlar. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Köfteleri dilerseniz fırında, dilerseniz yağda kızartıp veya ızgarada, isterseniz de benim gibi air fryer'da pişirebilirsiniz. Tavuk köftesi çok kolay pişen bir tarif olduğundan dolayı eğer fırında veya air fryer'da pişiriyorsanız 20 dakika yeterli olacaktır.
Köftelerin çok da kuru olmasını istemediğim için şöyle üzerinde biraz sıvı yağ gezdirerek pişirmeyi tercih ediyorum. Daha önce de belirttiğim gibi 20 dakikada pişmesi yeterli olacaktır. Yalnız ara ara altını üstüne çevirerek pişirmeyi unutmayın. Köfte tariflerine sınıf atlatacak, kaç tane yediğinizi sayamayacağınız, özellikle de çocukların çok seveceği bu tavuk köftesi tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Enfes tavuk köftesi tarifini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayalım. Tarifimi yapan, deneyen, yiyen herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.